Bir adam düşün. 20 yıl boyunca 3 eyaletin polisinden kaçıyor. Peşinde 750 kişilik özel bir tim var. Helikopterler var. Dinleme cihazları var. Kafasına konan ödül, bugünün parasıyla 100 milyonlarca lirayı buluyor. Devlet onu yakalamak için o kadar çok para harcıyor ki, sonunda rakam bir ülkenin savunma bütçesiyle konuşulur hale geliyor. Ve adam yakalanmıyor. Yakalanmıyor çünkü 6.000 kilometre karelik bir ormanın içinde her patikayı, her mağarayı, her dereyi avucunun içi gibi biliyor. Yakalanmıyor çünkü o ormandaki köylüler onu ihbar etmiyor. Yakalanmıyor çünkü peşine düşen herkes ya ölüyor ya da vazgeçiyor. 184'e yakın insan öldürdü. Bunların yarısı polis ve orman memuruydu. Binlerce fil öldürdü. Milyonlarca dolarlık sandal ağacı kaçırdı. Bir ülkenin en sevilen film yıldızını kaçırıp 108 gün elinde tuttu ve koca bir eyaleti dize getirdi. Ve sonunda onu yakalayan şey ne oldu biliyor musun? Bir ordu değil, bir helikopter değil, bir muhbir bile tam olarak değil. Gözleri. Bugün sana Virappan'ı anlatacağım. Hindistan'ın en çok aranan adamını, onu durdurmaya çalışırken hayatını kaybeden insanları, bu avın ormandaki masum köylülere ödettiği bedeli ve sonunda o meşhur bıyıklı adamı bir can kurtaran aracının içinde bitiren o çok soğukkanlı planı. Bu hikayede kolay bir kahraman yok. Hazırsan başlıyoruz. Hikaye bir köyde başlıyor. 18 Ocak 1952. Hindistan'ın güneyinde Karnataka eyaletinde Gopinatham adında küçük bir köy. Ormanın tam kenarında, yolu bile doğru düzgün olmayan bir yer. Burada sığır güden yoksul bir ailenin çocuğu olarak bir oğlan doğuyor. Adı Kuse Muniswamy Virappan. O köyde bir çocuğun önünde iki yol var. Ya babası gibi ömür boyu hayvan güdeceksin ya da ormanın sana sunduğu ikinci şeye uzanacaksın. Ormanın sunduğu şey şu, fil dişi ve sandal ağacı. Sandal ağacını duymuşsundur. O meşhur kokulu ağaç. Parfüm sanayisinin, tütsünün, kozmetiğin ham maddesi. Kilosu altınla yarışan bir şey. Ve Hindistan'da sandal ağacı devletin malı. Kesmesi de, satması da yasak. Yani ormanın içinde kesmen yasak olan ama kestiğin anda seni zengin edecek ağaçlar var. Fil dişi de öyle. Bir filin dişleri bir köylünün 10 yılda kazanamayacağı parayı ediyor. Virappan daha çocukken bu dünyaya giriyor. Kayıtlara göre ilk filini vurduğunda 10 yaşında. Sonra amcasının kaçakçı çetesine katılıyor. Amcası zaten bölgenin tanınmış avcılarından. Yani Virappan suça sonradan bulaşmıyor. Suçun içinde büyüyor. Ve orada iyi olduğu bir şey keşfediyor. Ormanı okumayı. Şimdi bu hikayenin en önemli karakterini tanıtayım sana. O karakter bir insan değil. Orman. Satyamangalam Ormanı, 3 eyaletin Tamil Nadu, Karnataka ve Kerala'nın birleştiği yerde uzanan devasa bir arazi. Sarp tepeler, derin vadiler, dev kaya blokları, mağaralar, kuruyup taşan dereler. Yer yer o kadar sık ki güneş ışığı zemine ulaşmıyor. Ve bu ormanın en kritik özelliği şu, 3 ayrı eyaletin sınırında. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Karnataka polisi peşine düştüğünde birkaç kilometre yürüyüp Tamil Nadu'ya geçiyor. Tamil Nadu polisi geldiğinde Kerala'ya kayıyor. O yıllarda eyaletler arası koordinasyon neredeyse yok. Her polis teşkilatı kendi sınırında duruyor. Virappan bu boşluğu 20 yıl boyunca bir kalkan gibi kullanıyor. Bir de şu var, köylüler. Bölgedeki yoksul köylere para dağıtıyor. Düğünlere yardım ediyor, hastalara ilaç aldırıyor, borç kapatıyor. Karşılığında istediği tek şey bilgi. Ormana kim girdi? Kaç kişiydi? Nereye gitti? Yüzlerce kilometre karelik alanda yüzlerce gözü oluyor. Polis daha ormana adım atmadan Virappan haberdar oluyor. İşte bu yüzden yakalanamıyor. Adam bir suçlu değil sadece. Bir istihbarat ağı kurmuş bir suçlu. 1986. Virappan yakalanıyor. Onu yakalayan kişi bir orman görevlisi, Pandillapalli Srinivas. Bu ismi aklında tut çünkü bu hikayenin en trajik karakteri o olacak. Virappan bir orman misafirhanesine kapatılıyor. Ve sonra kaçıyor. Nasıl kaçtığı bugün bile tam olarak bilinmiyor. Resmi kayıtlarda
esrarengiz koşullarda firar etti diye geçiyor. Rüşvet mi, ihmal mi, korku mu belli değil. Ama o firar her şeyi değiştiriyor. Çünkü o günden sonra Virappan bölge halkının gözünde artık sıradan bir kaçakçı değil. Yakalanamayan adam, devletin elinden kaçan adam. Hakkında türküler yakılıyor, hikayeler anlatılıyor. O meşhur uçları, yukarı kıvrık, gür bıyığı bir sembol haline geliyor. O bıyık bir yüzden çok, bir bayrak ve Virappan bu efsaneyi çok iyi kullanıyor. Bilinçli olarak besliyor. Bir yıl sonra 1987'de Satyamangalam'ın orman amiri Chidambaram'ı kaçırıp öldürüyor. Artık mesele kaçakçılık değil, artık devlete meydan okuyan bir adam var. Şimdi sana bu hikayedeki tek gerçek kahramanı anlatacağım. Srinivas, Hindistan Orman Servisi'nde bir memur ve diğer herkesten farklı bir şey düşünüyor. Diyor ki, Virappan'ı ormanda kovalayarak yakalayamayız. Çünkü onu ormanda tutan şey silahları değil, köylülerin desteği. O desteği kesersek adam çıplak kalır. Ve inanılmaz bir şey yapıyor. Silahla değil, hizmetle savaşıyor. Evsiz köylüler için 40'tan fazla ev inşa ettiriyor. Gezici bir sağlık aracı kuruyor, ormanın içindeki köylere doktor götürüyor. Yol yaptırıyor. Kabile köylerine içme suyu getiriyor. Hatta Virappan'ın kendi köyü Gopinatham'a, halkın inandığı tanrıça Mariamman için bir tapınak yaptırıyor. Parasını da bağışlarla topluyor. Köylüler ona bir memur gibi değil, bir hayır insanı gibi bakmaya başlıyor. Sonra ikinci hamleyi yapıyor. Çete üyelerine teslim olma teklifi götürüyor. Teslim ol, avukatını devlet tutsun, sana orman fidanlığında iş verelim, ailen aç kalmasın. Ve bu işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Virappan'ın 40'ı aşkın kişilik çetesi eriyor. 1990'a gelindiğinde 8-10 kişi kalıyor. Teslim olanların arasında Virappan'ın öz kardeşi Arjunan bile var. Bir düşün, bir adam silah kullanmadan, sadece ev yaparak ve iş vererek bir suç imparatorluğunu çökertiyor. Virappan tarihinde ilk kez gerçekten köşeye sıkışıyor. Ve tam burada 10 Kasım 1991 günü Srinivas'a bir haber ulaşıyor. Virappan teslim olmak istiyor. Srinivas buna inanıyor. Neden inanmasın? Aylardır adamın çetesini teslim alıyor, kardeşi bile teslim oldu. İşe yarıyordu ve o buluşmaya silahsız gidiyor. Karşısındakine güven vermek için. Gopinatham'ın 6 kilometre uzağında bir dereyi geçerken arkadan vuruluyor. Virappan sonra cesedin başını kesiyor ve bedenini yakıyor. Bunu neden bu kadar açık anlatıyorum? Çünkü bu hikayenin kırılma noktası. O gün ölen sadece bir memur değildi. O gün ölen şey bu meseleyi kansız çözme ihtimaliydi. Srinivas'la birlikte belki konuşarak biter fikri de o derede gömüldü. Ondan sonrası 13 yıl sürecek bir savaş. Devlet artık iyi niyeti bir kenara bırakıyor. Özel görev timi kuruluyor, İngilizcesiyle STF. İki eyaletin en sert polisleri tek işi Virappan olan bir birim. Ve Virappan cevabını en ağır şekilde veriyor. 14 Ağustos 1992. Minyam'da kurduğu pusuda Mysore Emniyet Müdürü Hari Krishna ve komiser Şakil Ahmet dahil 5 kişiyi öldürüyor. Yani artık emniyet müdürü rütbesinde insanlar ölüyor. Ama asıl şok bir sonraki yıl geliyor. 9 Nisan 1993. Virappan polise açıkça meydan okuyor, gelin beni alın diyor. 41 kişilik ortak bir ekip, polisler, orman memurları, muhbirler otobüsle yola çıkıyor. Virappan o yolun 14'ten fazla noktasına patlayıcı döşetmiş. Otobüs mayınların üzerinden geçerken adamlarından biri düzeneyi ateşliyor. Patlama o kadar şiddetli ki otobüs havaya kalkıp yüzlerce metre öteye savruluyor. 22 kişi ölüyor. 13 kişi yaralanıyor. Bu Karnataka eyaletinin 20. yüzyılda gördüğü en ölümcül patlayıcı saldırısı olarak tarihe geçiyor. Adı Palar patlaması. Artık ortada bir kaçakçı yok. Ortada devletle savaşan bir gerilla var. Şimdi bu hikayenin en az anlatılan ama bence en önemli kısmına geliyorum. Çünkü bu hikayeyi sadece kötü adam ve onu kovalayan iyi polisler diye anlatırsam sana yalan söylemiş olurum.
O yıllarda özel görev timinin Virappan'a ulaşmak için kullandığı yöntem şuydu: köylüleri konuşturmak. Ve konuşturma şekli çok ağırdı. Ormandaki kabile köylerine baskınlar yapıldı. İnsanlar gözaltına alındı, günlerce tutuldu, dövüldü. Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarında ve resmi soruşturma belgelerinde geçen ifadeler net: yargısız infazlar, keyfi gözaltılar, işkence ve cinsel şiddet. Yıllar sonra kurulan Sadaşiva Komisyonu, timin işkence yaptığını resmen tespit etti. Ulusal İnsan Hakları Komisyonu 89 mağduru tazminata layık gördü. 50 bir mağdur için tazminat kararı çıktı. 100'den fazla başvuru ise hiç dikkate alınmadı bile. Komisyon 39 görevliyi fail olarak belirledi ama hiçbiri hakkında dava açılmadı. Yani şunu net söyleyeyim: o ormanda yaşayan yoksul köylüler için hem Virappan bir kabustu hem de onu arayanlar. Bir tarafta seni ihbar edersen öldürecek bir eşkıya, diğer tarafta ihbar etmezsen gözaltına alıp dövecek bir tim. Arada sıkışan binlerce insan. İşte Virappan'ın en büyük gücü de buydu aslında. Devlet ne kadar sert davranırsa köylü ona o kadar yaklaşıyordu. Srinivas bunu 20 yıl önce anlamıştı. Ama Srinivas artık yoktu. 30 Haziran 2000. Virappan hayatının en cüretkar hamlesini yapıyor. Dodda Gacanur köyündeki çiftlik evinden bir adamı kaçırıyor. Ama bu sıradan bir adam değil. Doktor Rakumar. Rakumar, Kannada sinemasının efsanesi. Sadece bir aktör değil, bir eyaletin gurur simgesi, milyonlarca insanın putlaştırdığı bir isim. 70'li yaşlarında herkesin sevdiği bir adam. Ve Virappan onu ormana götürüyor. Karnataka eyaletinde ortalık savaş alanına dönüyor. Sokak gösterileri, olaylar, yakılan araçlar, kapanan iş yerleri. Bangalore günlerce felç oluyor. Eyalet hükümeti çaresiz, Rakumar'a bir şey olursa halkın ne yapacağını kimse kestiremiyor. Ve Virappan tam olarak bunu hesaplamıştı. İlk kez bir insanı değil, bir eyaletin duygusunu rehin almıştı. 108 gün. 108 gün boyunca müzakereler sürüyor. Aracılar ormana girip çıkıyor, kasetler geliyor, talepler değişiyor. Sonunda Kasım ayında Rakumar sağ salim serbest bırakılıyor. Peki neden bırakıldı? Yıllar sonra bir emniyet yetkilisi şunu söyleyecek: Karnataka hükümeti serbest bırakılması için 20 crore rupi ödedi. O günün parasıyla milyonlarca dolar. Devlet resmi olarak asla kabul etmedi. Ama Virappan o gün gücünün zirvesindeydi. Bir eyaleti masaya oturtmuş, istediğini almış ve ormana geri dönmüştü. İnsanın kaderi genelde en güçlü hissettiği anda döner. 25 Ağustos 2002. Virappan bu sefer Karnataka'nın eski bakanlarından Nagappa'yı kaçırıyor. Ama bu kez plan tutmuyor. Müzakereler çıkmaza giriyor, kurtarma operasyonu başarısız oluyor ve Nagappa 3 ay sonra ormanda ölü bulunuyor. Bu, Virappan'ın yaptığı en büyük hata. Çünkü Rakumar'ı sağ bıraktığında hala adam öldürmeyen kaçıran adam imajını koruyabiliyordu. Ama bir devlet adamını öldürdüğünde artık müzakere masası tamamen kapandı. Ödül 15 kror rupiye çıkarıldı. Ve iki eyalet ilk kez gerçekten tam koordinasyonla çalışmaya başladı. Bu arada Virappan'ın kendisi de yaşlanıyordu. 50 yaşını geçmişti. 30 yıldır ormanda yaşıyordu. Yağmurda, çamurda, mağaralarda. Çetesi erimişti. Bir zamanlar 40 kişiydi, artık yanında sadece 3 kişi kalmıştı. Ve en önemlisi, gözleri bozulmuştu. Ormanda hayatta kalmanın birinci şartı görmektir. Yaklaşan bir gölgeyi, kımıldayan bir dalı, uzaktaki bir ışığı. Virappan artık iyi göremiyordu ve bu, ormandaki bütün avantajını yavaş yavaş elinden alıyordu. Tedavi olması lazımdı ve tedavi ormanın dışındaydı. Tamil Nadu özel görev timinin başında artık Vijay Kumar var. Ve Vijay Kumar, selefleri gibi ormanı taramıyor. Çok daha sabırlı bir şey yapıyor. Bekliyor, planın adı Operasyon Koza. Sadece hazırlığı 10 ay sürüyor. Yöntem şu: silahla değil, sabırla. Timden bir polis, kimliğini gizleyerek Virappan'ın çevresine sızıyor. Aylarca güven kazanıyor. Adamın alışkanlıklarını, korkularını, ihtiyaçlarını öğreniyor. Ve o zayıf noktayı buluyor: gözleri.
Sızan adam, Virappan'a ormandan çıkıp göz tedavisi görebileceği bir yol öneriyor. Güvenli bir araç ayarlanacak, geceleyin şehre inecek, doktora görünecek, kimse fark etmeyecek. Virappan kabul ediyor. Bunu bir düşün. 20 yıl boyunca kimseye güvenmemiş, en yakınındakileri bile sınamış, hayatta kalmasını paranoyasına borçlu olan bir adam sonunda birine güveniyor. Çünkü artık göremiyor. Çünkü artık yorgun. 18 Ekim 2004. Gece. Tamil Nadu'nun Dharmapuri bölgesinde Paparapatti yakınlarında bir yolda bir can kurtaran ilerliyor. Ama içindeki hastalar yok, Virappan ve 3 adamı var. Şoför de sağlık görevlisi değil, polis. Saat 10'u 15 geçe. Şoför aracı kenara çekiyor. Arıza var diyor. Kapılar açılıyor. Karanlıkta yüzlerce metre çevre çoktan sarılmış durumda. Teslim ol çağrısı yapılıyor. Saat 10'u 50 geçe ilk ateş açılıyor. Çatışma yaklaşık 20 dakika sürüyor. Mesafe o kadar yakın ki 5 metre kadar, neredeyse göz göze. Ve bittiğinde Hindistan'ın 20 yıldır yakalayamadığı adam yolun kenarında yatıyor. Vücudunda 3 kurşun var, alnında, kalçasında ve kaburgalarında. 52 yaşındaydı. Yanındaki 3 adamı da öldürülüyor. Tim'in 752 mensubuna ödül, arazi ve terfi veriliyor. Vijay Kumar ertesi yıl cesaret madalyası alıyor. İnsan hakları savunucuları itiraz ediyor. Canlı yakalanabilirdi. Bu bir infazdı. Otopsi ve balistik raporları polisin anlatımını destekliyor. Tartışma bugün bile bitmiş değil. Ertesi gün 2 farklı görüntü var Hindistan'da. Bir tarafta yıllarca korku içinde yaşamış köylerde havai fişekler patlatılıyor. Virappan'ın kendi doğduğu köy, Gopinatham'da bile insanlar sokağa dökülüp kutlama yapıyor. Onun yüzünden ne kadar acı çektiklerini en iyi onlar biliyor. Öteki tarafta ise cenazesine binlerce kişi geliyor. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen. Çünkü bazıları için o, devlete kafa tutan bir yoksul çocuğuydu. 2 görüntü de gerçek. Ve bence bu hikayenin asıl dersi tam olarak burada. Şu rakamlara bir bak. 184'e yakın insan öldürüldü, yarısı devlet görevlisi. 30 yılda bölgede 2000'den fazla fil katledildi. Milyonlarca dolarlık fil dişi ve yüzlerce ton sandal ağacı kaçırıldı. Devlet bu adamı yakalamak için bazı hesaplara göre 100 crore rupinin çok üzerinde para harcadı. Ve bu avın kendisi ormandaki masum insanlara işkence, gözaltı ve ölüm olarak geri döndü. 20 yıl. Yüzlerce ölü. Bir avuç, yoksul köylünün mahvolmuş hayatı ve tek bir adam. Ama sana asıl düşündürmek istediğim şey şu, bu hikayeye bir yerinden başka türlü girilebilirdi. Srinivas girmişti. Ev yaparak, su getirerek, iş vererek, kardeşini bile teslim olmaya ikna ederek. O yöntem işe yarıyordu ve bir derenin kenarında sona erdi. Belki de asıl trajedi Virappan'ın yakalanamaması değil. Asıl trajedi onu anlayan tek adamın en başta öldürülmüş olması. Eğer bu hikaye ilgini çektiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü dünyanın dört bir yanında böyle anlatılmamış dosyalar var. Hepsini tek tek anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.